Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda birçok hayvan sahibinin diline pelesenk olmuş köpek sahibinin bir cümleyi açarak sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Köpeğim beni niye dinlemiyor? Şimdi arkadaşlar bu çok genel bir kavram aslında düşündüğünüz zaman köpeğim beni neden dinlemiyor olgusu. Birincisi bir canlıyla ki türümüzün dışında yani farklı türde bir canlıyla eğer iyi bir komünikasyonunuz yoksa ve o canlıyı tanımıyorsanız ve tanımadığınız bir canlıyla diyalog kurmaya çalışıyorsanız zaten karşı tarafın sizi dinlemesi, algılaması gibi bir şey söz konusu değil. Birincisi olguyu şöyle düşünmek gerekiyor. Köpeğinizin sizi dinleyebilmesi neyle mümkün olan bir şey? Sizin köpekleri tanımanızla mümkün olan bir şey. Yani birincisi bir köpek edindiğiniz zaman mutlaka köpek davranışları konusunda bilgili olmanız gerekiyor. En başta farklı bir tür bahsettiğimiz şey. Köpek insan değil, bir insanmış gibi organize olmaya çalışırsanız diyalog kurmada tabii ki hüsrana uğrarsınız ve köpeğin sizi anlaması mümkün olmayacaktır. O yüzden bir canlının davranışlarını bilmeden onunla komünikasyona geçmek mümkün değildir. Dolayısıyla köpek davranışları konusunda mutlaka bilgi edinmeniz, onları izlemeniz ve mutlaka araştırıp okumanız gerekiyor. Köpekleri anlamanız gerekiyor. Yine çok önemli olan nokta köpeğinizin sizi dinleyebilmesi sizin iyi kılavuzluk göstermenizle, iyi kılavuzluk yapmanızla mümkün olan bir şey. Üstüne basarak söylüyorum. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştık. Liderlik demiyorum. Köpeğinize iyi kılavuzluk yaptığınız takdirde köpeğiniz sizi izleyecektir ve dinleyecektir. Bu da taşın altına elinizi sokmanızla mümkün. Yani neyle mümkün? Köpeğinizle bol bol gezinti yapmanız, bol bol itaat çalışması yapmanız, onu işbirliğine yönlendirmeniz de mümkün. Özellikle bu tip olgularda baskı sistemlerinden uzak, işbirliğine yakın bir sistem oluşturmanız gerekiyor ki köpeğiniz sizi kılavuz olarak algılayabilsin. Mutlaka köpeğinizle birlikte bir şeyler yapmanız gerekiyor. Birlikte olmanız, ona emek harcamanız, zaman harcamanız, özellikle düzgün bir itaat algısı için sürekli antrenman etmeniz, mental olarak ve fiziksel olarak egzersizlerine dikkat etmeniz gerekmekte. Köpeğinizin sizi dinleyebilmesi, sizin onu anlamanız, tanımanız ve yönlendirmeniz de mümkün olacaktır. Bir de birçok hayvan sahibinde olan karşılaştırmalı algıdan bahsedeceğim. Çok yapılan bir şey. Şunun gibi düşünün. İşte komşunun köpeği çok güzel söz dinliyor, çok iyi diyalogları var. Bizimkisi neden böyle gibi compare ederek böyle karşılaştırma yaparak algı yaratmaya çalışmanız da son derece yanlış olacaktır. Komşunun köpeği, sizin köpeğiniz, sizin köpeğiniz. Dolayısıyla insanlar bunu çocuklarında da yapıyorlar. İşte komşunun çocuğu matematikten 5 aldı, bizimki niye 3 aldı? Çünkü o komşunun çocuğu, herkes elektronik mühendisi olamaz. Bunun gibi bir olgu söz konusu köpekte de. Ve karşılaştırdığınız köpekler yaş olarak, çevre olarak, genetik donanım olarak birbirinden farklı canlılar. Her köpek veyahut da her ırk içerisinde mesela her Golden Retriever çok iyi itaat algısı içerisinde olacak diye bir kaide yok. Emek harcamazsanız, düzgün bir program uygulamazsanız sizin köpeğiniz bir başkasının köpeğinden daha az söz dinleyen bir köpek haline gelebilir. Çok önemli olan nokta, dediğim gibi, en başta söylediğim gibi ilk önce köpeğinizi tanımaya çalışacaksınız ve bir köpekmiş gibi davranacaksınız ona. Bunu Türkçedeki deyim karşılığı olarak söylemiyorum. Yani kötü davranmak anlamında söylemiyorum. İnsanlaştırmaya çalışmayacaksınız. Yapılan hatalar, köpeğinizle birlikte yatmak, yani yatağınızda uyutmak, masadan beslemek, yani kendi yemeğinize ortak etmek gibi köpeğin kafasında statü algısını bozacak olan davranışları gösterdiğiniz takdirde köpek statü algısını, bir sürü hayvan olduğu için, sürü mentalitesi çok ön planda olan bir hayvan olduğu için statü algısını yitirdiği anda sizin kılavuzluğunuzu algılayamayacaktır. O yüzden belli başlı kurallar çerçevesinde köpeğinizle bir arada yaşamanız gerekiyor. Özellikle bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birçok hayvan sahibinin söylediği, işte köpeğimi güvenli veyahut da geniş alanlarda serbest bıraktığım zaman köpeğim bana çağırdığım zaman karşılık gelmiyor, başka bir şeyle ilgileniyor, benden uzak duruyor, kaçıyor falan gibi söylemler çok fazladır. Bir kere köpeğinizden serbest pozisyonda bir
algı bekliyorsanız, gel komutuna bir karşılık bekliyorsanız ilk önce kayışlı olarak köpeğinizi çok iyi şekilde eğitmelisiniz ki serbest algı oluşturabilirsiniz. Ve bunları antrenman etmek için günlük düzenli egzersizler ve çalışmalar planlamanız gerekiyor. Yoksa kendi kendine şekillenmiyor. Bir köpeğin size serbest alanda da karşılık gelebilmesi, size güvenmesi ve kılavuzluğunuzu kabullenmiş olması ya da kılavuzluğunuza güvenmesiyle mümkündür. Bir köpek eğer sizi ilgi çekici bulmuyorsa, sizi yeteri kadar motivasyonlu bulmuyorsa tabii ki gel komutunuza serbestken yanıt vermeyecektir. Ne zaman köpeği çağırmak gerekir? Başka bir motivasyon varken sizin nasıl bir rakip motivasyonla köpeğinizi çağırmanız gerekir? Bunları öğrenmeniz ve bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Köpek için optimalde enerji harcamayıp yüksek performans beklemek mümkün değil. Hiçbir canlı için mümkün değil. O yüzden köpeğinizi düzgün egzersiz etmek, vakit ayırmak, egzersizine, eğitimine, her şeyine vakit ayırmak zorundasınız. Benim köpeklerim ben çağırdığımda bana respond etmelerinin sebebi bana güvenmeleri ve beni kılavuz olarak algılamalı. Şimdi bir örnekleme yapayım. Örneğin Zippo, zip zip. Şşt. Bakın, aferin oğlum. Hemen bana geliyor. Çünkü benimle bir şeyler yapmak onun için eğlenceli. Mesela Pepsi, PepsiCo, Pepsi. Bakın, serbest alan olmasına rağmen buraya birçok köpek girip çıkıyor. Birçok koku içeren bir yer. Ama dikkat edin, köpeklerim çağırdığım zaman hemen karşılık geliyorlar. Zippo, Pepsi, otur. Zippo, otur. Hey, yat. Aferin size. Köpeklerin ilk önce size güvenmesi gerekiyor. O yüzden köpeğim beni dinlemiyor derken biraz aynaya bakmak gerekiyor. Köpeğiniz sizi neden dinlemiyor? Her köpek ortopedik veyahut da mental bir problemi yoksa, bir eksikliği yoksa duyularında, örneğin duyma gibi duyularında bir eksik yoksa mutlaka düzgün organize ederseniz her şeyi sizi mutlaka ki dinleyecektir. Bu söylediğim şeyleri yaparsanız. Ve şuna çok özen gösterin. Bunun insan karşılığında bir örneklemesini yaparak size anlatacağım. Yeni nesil çocuklarda veyahut da evli çiftlerde çok gözlemlediğim bir şey benim. Evde çocuklar için bir bakıcı bulunduruluyor yatılı olarak. Bu bakıcı çocukları sabah kaldırıyor, giydiriyor, kahvaltılarını yaptırıyor, okula gönderiyor, okuldan alıyor. Gün içerisinde anne baba çalışmadayken onların bütün düzenlerini oluşturuyor, yatırıyor. Ondan sonra da ebeveynler eve geliyor. Birkaç yıl sonra anne ya da baba diyor ki psikoloğa başvuruyorlar. İşte benim çocuğumla aramda ilişki problemi var. Bir şekilde komünikasyon sıkıntımız var. Tabii ki sıkıntınız var çünkü o çocuk senin çocuğun değil. Başka biri tarafından handle edilirse o çocuk, başka biri tarafından bütün ihtiyaçları karşılanırsa tabii ki çocuğunla aranda bir iletişim olmayacaktır. O nedenle eğer köpek sizin köpeğinizse bakımlarını siz yapacaksınız, tuvalete siz çıkartacaksınız, tüylerini siz tarayacaksınız, mamasına siz özen göstereceksiniz, gezintilerine ve egzersizlerine dikkat edeceksiniz. Bunları düzgün oluşturmadığınız takdirde o köpekle aranızda ilişki oluşmayacaktır. Bahçıvanınıza ya da ev görevlisine ya da apartman görevlisine gezdirttiğiniz, her şeyini yaptırdığınız bir köpeğin sizi dinlemesi veyahut da komutlarınıza karşılık gelmesi gibi bir şey beklemeyeceksiniz. Köpek sizin köpeğiniz olabilmesi için ihtiyaçlarını, egzersizlerini, her şeyini sizin karşılamanız gerekmekte. Bunu aklımızdan çıkartmayalım. Köpeğim beni neden dinlemiyor sorusunu ilk önce kendimize soralım.